Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuz daha var. Sandwich Shop Simulator demosundayız. Bu oyun Türk yapımı bir oyun. 2 kişi tarafından geliştiriliyormuş. Bana mail atmış sağ olsun kardeşim. Hatta benim takipçilerimden bir tanesiymiş. Hatta diyor ki ETS 1.20'ye. Şimdi mailin içeriğinde okuyayım. Çok özel bir şey yok çünkü. ETS 1.27 sürümünden beri ben seni takip ediyorum abi. Hatta babama G29 aldırma dönemimde senin videoların çok yardımcı oluyor. Kendisine buradan selamlar olsun. Benim takipçilerimden bir tanesiymiş. Bana sağ olsun mail yoluyla ulaştı. Sandwich Shop Simulator isminde bir oyun geliştiriyorlar. Anladığım kadarıyla bir yeni başlamışlar çünkü oyunun çok eksiği hatası var. Bu videoda birazcık oynayacağız. Ben gördüklerimi paylaşacağım. Acizane bir şekilde. Şimdi şöyle bir Steam sayfasına gelelim. Sandwich Shop Simulator demosu Steam'de mevcut. Sizler de buradan demosunu indirip oynayabilirsiniz. Kendi sandviç dükkanınız olsun ister misiniz? Malzemelerinizi alın, sandviçlerinizi hazırlayın, ödemelerinizi alın, mağazanızı kişiselleştirin ve genişletin. Şehirdeki en iyi sandviç dükkanı siz olun, diyor. Painted Duck Games geliştirici yayıncı ismiyle sunmuşlar. Demosu çıkmış, tam sürüm ne zaman çıkar belli değil ama birazcık uzun bir süreç olması gerekiyor bence. Hemen çıkartılmaması gerekiyor. Gerçekten çok eksiği var çünkü. Şimdi videoda da göreceksiniz sizler de. Ben de gördüğüm kadarıyla olması gerekenleri, gördüğüm şeyleri vesaire söyleyeceğim. Sizler de hatta yorumlarda yazabilirsiniz. Başka sistem özelliklerini buradan görebilirsiniz. Önerilen ve minimum sistem özelliklerini. Hemen hemen her sistemde çalışabilecek bir oyun. Öyle söyleyeyim. Şimdi oyunumuza şöyle bir gelelim. Oyunun menüsü burada. Yakında gelecek özellikleri de burada belirtmişler. Ayarlar menüsü burada. Buradan Türkçe dil seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ben de İngilizce geldi. Belki size Türkçe gelir ama gelmezse de burada şöyle aşağılara indirdiğiniz zaman Türkçe dil seçeneği mevcut. Fare hassasiyeti vesaire yapabiliyorsunuz. Grafikler, detaylı grafik ayarı yok. Sadece çözünürlük ve kalite ayarını yapabiliyorsunuz. Bunlar geliştirilebilir. Ses ayarı da burada. Şimdi yeni oyun diyoruz. Sandwich Shop Simulator'a hoş geldin. Küçük bir sandviç dükkanı olarak başla ve işini büyüt. Yeni malzemelerin kilidini aç. Tezgahını yükselt ve dükkanını genişlet. İyi eğlenceler. Eyvallah. Şimdi çevremiz bu şekilde. Oyun dünyası. Dükkanımız burası. Sandwich Shop. Bak şu yürüme sesi, koşma sesi. Bunun geliştirilmesi lazım bir kere. Çok hani kulağa batıyor, bir süre sonra rahatsız eder. Çöpleri toplayarak göreve başlıyoruz. Sol üstte görevleri gösteriyor. Sağ üstte saat, işte kirlilik seviyesi, yıldız seviyesi ve paramızı gösteriyor. Şimdi çöp olayı şöyle, tek tek atmamızı istiyor. Bu bir çöp poşeti yapılabilir. Çöp kovası tarzında bir şey ele alınıp toplanabilir. Böyle tek tek toplamak. Gerçi en başta var bu. Bir daha ondan sonra tek tük böyle şeyler denk gelecek karşımıza. Şimdi malzemeleri sipariş et diyor. Bu arada dükkanımızın içeriği burası, içi burası. Malzemeleri vesaire koyacağımız yerler, sandviçleri hazırlayacağımız yerler burası. İçecek, mutfak bölümü, tezgah bölümü falan her şey burada. Burada oturulabilecek yerler yapılmış ama şimdilik benim oynadığım kadarıyla herhangi bir müşteri burada gelip oturmuyor. Bu tarz şeyler yapılabilir oyunda. Öncelikle onu da belirteyim. Hani burada müşteri geliyor, alıyor, ödemesini yapıyor, direkt çıkıp gidiyor. Buraya gelip oturan müşteriler de olmalı diye düşünüyorum. Sadece paket değil, normal servis de yapılabilir. Servis usulü de çalışılabilir yani. Buraya gelip oturup yiyip ondan sonra çıkıp gidebilir. Böyle bir sistem yapılabilir diye düşünüyorum ben. Bu arkadaşlar da muhtemelen bu yapımcılardır. Kendilerini koymuşlardır diye düşünüyorum buraya. Discord sunucularını falan koymuşlar çünkü. Şurası depo bölümü. Şimdilik kapalı, buralar demodayız zaten biliyorsunuz. Burası ofisimiz. Bazı şeyler Türkçeleştirilmeli, onu söyleyeyim. Madem oyunu Türk yapımı olarak oynuyoruz, Türkçe dil seçenekleri var. Bazı şeyler Türkçeleştirilmedi, daha detaylı olmalı diye düşünüyorum. Şu sandviç görseline takılabilirsiniz, takılmazsınız. Tamamen size kalmış. Şöyle bir sandviç görseli koymuşlar ama biraz daha böyle hani Atari kalitesinde yapmışlar. İsteseler bunun çok daha kalitesini eminim koyacaklardır ama bunu bilinçli bir şekilde yapmışlar belli ki. O yüzden ona bir şey demiyorum. Yönetim paneli var. Lisans alma olayları var. Kişiselleştirmeler var.
fatura bölümleri var. Büyüme bölümleri var. Erken erişimde bunlar çıkacakmış. Çalışan alma, işe alma bölümleri var. Yine erken erişimde gelecekmiş. Ve depolama bölümü. Bunlar hep erken erişimde. Şu an demoda olduğumuz için bu tarz şeyler yok. Market bölümümüz, banka bölümümüz, bu da erken erişimde. Sabır Eats, bu da erken erişimde. Şimdi markete gelelim. Görevlerden devam edelim. Malzemeleri sipariş et diyor. Şöyle domates, kaşar peyniri ve marul açık sadece. Sonra lisans alınca şunlar da açılıyor. Bilginiz olsun. Hemen şunların ödemesini yapalım. Burada araçlar bölümü, post cihazı, işte içecek makinesi vesaire bu tarz şeyler de var. Mobilyalar bölümü burada. Bar seti alınabilecekmiş mesela. Şimdi diyor ki malzemeleri hazırla. Bu ne? Marul. Şimdi buraya marulumuzu koyduk. Kesme olayı var. Kesmeyi detaylı yaparsanız daha iyi olacaktır. Çünkü bakın. Mouse'un sol kliğine basılı tutuyorsunuz. Şöyle kesip yan tahtaya koyuyor. Yani kesmeyi biz kendimiz yapabiliriz. Bir bıçak olabilir. Tık 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 tık. Hani bıçağı alıp en azından basılı tutup kendisi şöyle bir animasyon, bir görsel yapabilir. Bunlar şöyle olabilir. Şuradaki kabı alıp buradan tık 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 kendimiz koyabiliriz. Çünkü oraya koymak şöyle oluyor. Komple tahtayı alıyorsunuz. Buraya getirip basılı tutup marulları koyuyor. Benim dediğim gibi olabilir. En azından daha güzel bir görsel oluşabilir. Domates. Hemen şunu da keselim. Yani bu birazcık hoş durmuyor, öyle söyleyeyim. Şöyle domatesleri dizelim. Bir de peynirimiz var. Kaşar. Bunu da şöyle. Peynirin görselini güzel yapmışlar. Hemen şöyle dilimlenmiş peynirlerini de koyalım. Okey. Dükkanı aç. Hemen şöyle dükkanımızı açalım. Şu görseller falan güzel olmuş yani. Bunlar güzel. Şu tezgah olayı güzel. Hani insanların oturabileceği, ama insanlar oturmuyor. Sıkıntı orada. Evet, ilk müşterimiz geldi. Merhaba, çok heyecanlıyım. Bana iki marul ve 2 domates sandviç ver lütfen. Ekmeğimize şöyle basıyoruz. Diyor ki 2 marul 2 domates. Şimdi şöyle oluyor sistem. Bastığınız anda direkt tık koyuyor. Bunu kendimizin alıp yerleştirmesiyle koyması lazım. Yani bir simülasyon oyunu olacaksa bu. Şimdi bu çok basit. Hani hiçbir oyunun şeyi yok. Zorluğu yok yani. Ekmeğe basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Tık kasaya kendisi otomatik geçiyor. Parayı uzatıyor. Alıyorsunuz. 13 dolar para üstünü veriyorsunuz. Hop gitti. Bak, hiçbir şeye dokunmuyorum. Tık kendisi tekrar tezgaha geçiyor. Bu olabilir. Bu bir kolaylık sağlar ama hani şunları en azından tutup kendimiz koysak daha güzel olur. Bu geliştirilmeli. 1 domates, 3 kaşar peyniri. O kadar. Aldık. Şöyle 32 dolar para üstünü verdik. Bak şurada çöp var mesela. Ne istiyormuş? 1 domates, 1 marul. 1 marul, 1 domates koyduk. Sırasının bir önemi yok diye düşünüyorum. Şöyle 16 dolar para üstünü verdik. Tip box'ımız var. Tip box'a da müşteriler bahşiş atabiliyorlar. 2 kaşar peynir ve 1 marul. $8 para üstü. 10 tane müşteriye hizmet edecekmişiz. Ondan sonra başka şeyler açılacak. Evet. Hey, umarım hazırsındır. 1 kaşar peyniri. 1 domates. Okey, bu kadar. 1 kaşar, 1 domatesle sandviç. O da iyiymiş. Bu bir başyapıt. Başyapıta bak.
Buyurun efendim. Hey, öğle yemeği zamanı. 2 marul, bir kaşar. 2 marul, bir kaşar, bir domates. Hemen şöyle tık. Güle güle, güle güle. Yorgun görünüyorsun. Bir gün izin al almalısın. Heh. Tersten okumaya çalışıyorum. Merhaba poğaçacı. Poğaçacım. Bir kaşar, 2 marul. Alayım. Şöyle 42. Kredi kartı yani post cihazı da var ama post cihazı şu an aktif değil. Sanırım post cihazını işte bilgisayarda gösteriyor mesela. Almamız gerekecek sanırım. 2 domates, bir marul. Bu arada 7. müşteri hizmet. 14. Yani 8 oldu. Tekrar geleceğim. Yine bekleriz efendim. Seni görmek çok güzel. Lütfen bir domates, bir kaşar. Bir domates, bir kaşar. Bu işi ustalaştırdın. Bir domates, bir kaşarla ustalaştıysak iyiymiş yani. Kolay gelsin. 3 marul, bir domates. Vejetaryen sandviç mi? 14. Şöyle. Şimdi yeni görev lisans satın al diyor. İşte diğer malzemelerin lisansını alacağız işte. Hemen gösterelim onu da. Burada değil. Yönetim. Lisanslar. Buradan ürün lisansı bir. Sucuk, jambon ve salatalık lisansı varmış. 100 dolar alınıyormuş. Aldık. Şimdi buradan marketten bakın bunlar açıldı. Salatalık, jambon ve pepperoni ekliyoruz. 45 dolar. 45 dolar dur. Olmuyor. 44 dolarımız var. Hemen bir müşteriye yapalım sandviç. 3 domates alıyorum. Al. 3 tane domatesli sandviç. O da iyiymiş. 43 dolar para üstü. 43. Hemen şu siparişleri de verelim. Market şuradan. Hop. 6 dolar paramız kaldı. Hemen geliyorum. Evet, jambonu kesiyoruz. Jambon şuraya. Salatalık. Şuraya. Bu da pepperoni. Bunu da şuraya koyduk. Müşteriler sanırım hani belli bir süre içerisinde servis yapmazsan gitmemezlik. Yani kaçma olayları yok yani. 2 domates ile başlayalım. Buyurun. Merhaba, çok heyecanlıyım. 2 pepperoni, 2 marul. Yeni ürünlerden hemen siparişler gelmeye başladı. Oha, toplam 23 dolar mı? Pepperoni olunca direkt fiyat arttı yalnız ha. Vejetaryandan şeye döndük. Bir kaşar, bir domates, bir salatalık. Kaşar, domates, salatalık. Okey. Hafif bir sandviç tercih etti. Bak bu 9 dolarmış mesela. Ucuz. Pepperoni'yi koyduk içine, olay değişti. Şimdi diyor ki 2 kaşar, 2 marul. Bu da ucuzdur. $13. Şimdi adedine göre de tabii değişiyor. 50, 70, 85, 7. Güle güle. Çok heyecanlıyım. 2 salatalık ve 1 kaşar peyniri alabilir miyim? 2 salatalık, 1 kaşar. İlginç sandviç istekleri. 42.
Selam, sandviç zamanı. 2 marul, 2 marul, 1 salatalık. 1 jambon, 1 domates. Hey maşallah. Bu arada ilk malzemelerimiz birazcık bitmeye başlıyor. 34 dolar. Hemen şöyle. Bu arada ekmek bitmiyor. Ekmek sınırsız. Yani ekmek almıyoruz. Ekmek hep burada var. Herhalde sonradan şuraya ekstra başka şeyler de açılacak. Şurada bir ocak var. Ocakla alakalı belki ısıtma bu tarz şeyler gelebilir. Şimdi 1 salatalık, 1 kaşar, 1 domates. Evet, 41 dolar. Yine bekleriz. Naber? 1 jambon, 1 kaşar, 2 salatalık, 2 marul. Ey maşallah. Yağmur mu başladı? Ha yok. Böyle bir görsel var gibi şurada. Işıklarla alakalıymış. 10 müşteriye hizmet ver diyor. 8 oldu hemen. Akşam oluyor bu arada. Kaçta kapanıyor bilmiyorum dükkan ama. 3 pepperoni. 1, 2, 3. Pepperoni pahalı galiba. 2 salatalık. Bakalım. 33 dolar. Bayağı pepperoni sağlam kazık yani ha. Aha bak. 3 pepperoni. Anam marul bitti. Salatalık. Jambon. Marul almamız lazım. Acil. Marul hop. Allah'tan hemen geliyor kargo. Tamam, marul. Bir tane. Okey. 43 dolar. O 43 dolarlık sandviç mi olur lan? Dur dayı. Otomatik atıyor beni şeye tekrar. Ne istiyorsun? 1 jambon, 2 kaşar, 1 domates, 1 pepperoni. Bunda fiyat. Gerçi 1 pepperoni. Çok olmayabilir. 33 dolarmış bu da bak. 50, 65, 7. Domates bitiyor. Bir dilim kalmış. 2 kaşar. Şöyle. 2 jambon. 1 domates, 1 salatalık. Evet, domates bitti. Bak bu da 34 dolar tuttu. 20, 34. Yok pardon, 16 dolar para üstü vereceğiz lan. Dur, yanlış oldu. Heh. Şimdi ürün siparişi geçmem lazım. Dur. Dur ablacığım. Kaçta kapanıyor ya dükkan? Saat 9 oldu galiba. 9'da. Ha, 9'da kapanıyormuş bu arada. Domates, kaşar. Bu ikisinin siparişini verelim. Şimdi ne bitti? Domates bitti. Önce onu tamamlayalım. Şu. Bir marul, bir kaşar, bir pepperoni, bir salatalık. Günü tamamlayabilirsin diyor ama müşteri de var. Dur dayı. Peynir de bitti çünkü. Şuraya da bir çöp kovası olması lazım ama ya. Her bir ürün 20 tane. 20 dilim oluyor yani. 2 pepperoni, 1 marul, 2 jambon. Okey. Bayıldım. Memnun olmayan müşteri sanırım olmadı ya. Hepsini memnun ettik herhalde. Şimdi 3 jambon, 2 salatalık, 1 kaşar peyniri.
38 dolar. Ey maşallah. Tamam. Başka müşteri gelmiyor sanırım. Bir pepperoni. Bir jambon. 2 marul. Bir kaşar. O kadar. Bu da son müşterimiz. 22 dolar. Tamam. Şimdi görev var. Dükkanı özelleştir diyor. Şunu bir atalım. Dükkanı özelleştirmede ne var? Ben de buraya kadar bu arada oynamıştım. Yönetim. Büyüme, işe alma, depolama. Bank. Yönetimde değil mi? Ve kişiselleştirme, özelleştir dediği bu mu? 100 dolara mağazayı yeniden adlandır. Tamam. Ne diyelim? Sandviç Shop güzel isim aslında. Sadece başına şöyle HS koyabiliyoruz. Şöyle büyütebiliyormuşuz. Okay. Şöyle dükkanın tam şeyini ortalayacak şekilde olabilir. Şöyle olabilir. Satın al diyelim. Renk de değişiyormuş bu arada. Ama değiştirmedim. Şimdi diğer ürünlerimiz ne durumda? Daha var bunlardan. Tamam, günü bitirelim. Toplam 27. Mutlu müşteri 27, mutsuz müşterimiz hiç olmamış. Dükkan seviyesi 3500 mü? 3500'e seviye mi olur lan? Gelir 477, gider 340, kar 137 dolar. Bugünün başı 11 dolar tip almışız. Toplam para 237 dolarmış. Günü bitir dedik. Bugünden itibaren faturalarınızı kendiniz ödemeye başlayacaksınız. Vadesinden önce ödemezseniz faturalar otomatik olarak ödenecektir. İyi eğlenceler. Tamam. HS Sandviç Shop. Tüm görevler tamamlandı diyor. Görevleri bitirmişiz. Artık bundan sonrası bizim tamamen artık keyfimize kalıyor. Yani oynamak isterseniz oynarsınız. Ama şöyle söyleyeyim. Şu anda aslında demo bitti. Ama devam etmek isterseniz devam edebilirsiniz. Ya, faturalar buradaymış mesela 10 dolar. Elektrik, işte kira, KDV vesaire gibi düşünün. Vergi yani. Gerisi tam sürümde. Daha doğrusu erken erişimde açılacakmış. Lisans aldık. Başka lisans almamıza izin vermiyor. Zaten markette de başka ürünleri göremiyoruz. Sadece bu kadar şimdilik. Yani şu anda oyun aslında bitti. Söylediğim gibi. Sadece açarsak hani sınırsız oyunu oynamaya aynı bu ürünlerle, bu sistemle devam edebilirsiniz. İçecek makinesi falan bunlar sonradan açılacak. Ama sevgili yapımcılar, dediklerime dikkate almalısınız. Yorumları da okumalısınız. Yorumlarda da çok güzel fikirler geliyor. Takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan da çok güzel fikirler geliyor. Yorumlara da kesinlikle bakmalısınız. Sadece benim için demiyorum. Başka kanallar da vardır bu oyunu çeken ya da çekecek olan. Yorumlarına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Bayağı geliştirilmesi gerekiyor. Şey için acele etmeyin. Erken erişim için acele etmeyin. Erken erişimde en azından çok eksik var. Söylediğim gibi o oyunda. O eksikleri hiç değilse tamamlayıp erken erişime öyle çıkmalı. Birazcık gelişmesi lazım oyunun. Demo haliyle böyle çıkarsa olmaz. Bir etkileşim alamazsınız. Yorumlar bayağı kötü olur Steam'de. O zaman da kimse almaz bu oyunu yani. Öyle söyleyeyim. En azından benim dediklerim olursa hani buradaki animasyonlar, ne bileyim sandviç yapımı esnasında. Grafiklere, görsellere bir şey demiyorum. Kötü değil. Geliştirilebilir daha sonra. Kötü değil ama sadece oynanış. Yani madem bir simülasyon oyunu olacak bu. Şöyle. Sandwich Shop simülatör olacak. Biraz daha hani şu basitlikten kurtulması lazım oyunun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.